Arkadaşlar bugün size Lova Zephyr GTX'ten bahsedeceğim. 1,5 yıldır kullandığım bir bot. Zaten orduların da güvenle kullandığı bir bot aslında. Tabi Lova bundan sonra Z6 ve Z8 diye botu biraz daha güncelledi. Güncellemelerinde sebepleri var. Bota ilk önce baktığımızda, taban kısmına baktığımızda kauçuk bir taban kullanılmış botta. Kayma kısmında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ama diğer botlardan en büyük farkı üst kısmında yanaktan da fark edildi. Yanak desenlerine fark edildiği gibi çift denste poliüretan kullanılmış. Tabi bunu renk farkından da görebiliyorsunuz. Klasik zaten askeri botlarda kullanılan bir sistem. Botun sayısının alt kısmına bakıldığında süet yarma bir deri kullanılmış. Normalde bu süet yarmaları çok kaliteli ama zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor. Su geçirmez, nefes alabilir süetleri kullanılmış. Üstünde de naylon altıdan dokuma bir kumaş kullanılmış. Sayıyı bu şekilde tamamlamışlar ve bağlama sisteminde bilyeler kullanılmış. Tabi bu tasarıma baktığınızda en büyük hata çok fazla dikiş, çok fazla malzeme olduğundan dolayı bu malzemelerin hem sertlikleri, rigiditesi farklı hem de kalınlık farkı yarattığından dolayı ayakkabıyı giydiğinizde esneme noktalarında tabi farklı reaksiyon göstermeye başlayabiliyor. Burada milo başlarına bakıldığında bu tarafta deride mesela üst üste binen derilerde daha çabuk aşınmalar meydana geliyor. İşte bilek kemiğinin altında bu yine kalınlık farkından o bilek süngerinden dolayı burada bir esneme meydana geliyor. Görsel bazı sıkıntılar oluyor ama ayakkabıda kalite anlamda çok fazla bir sıkıntı yaratmıyor. Tabi bazı arkadaşlarda tam bu metatarsal başındaki bu esneme noktasındaki dikişten dolayı açılmalar meydana geliyor ki bende de 1,5 yıllık ayakkabıda buralarda zedelenmeler daha fazla. Botun iç kısmına, astar kısmına gelince ayakkabı Gore-Tex sistemiyle kullanılmış. PCS sistemiyle, boot sistemi değil PCS sistemi kullanılmış ama güvenli, %100 su geçirmez bir ayakkabı. Tabii kumaşı performans konfor sınıfındaki Gore-Tex karbon kumaşı. Yani 4 mevsimli kumaş aslında. Çok fazla soğuklara dayanmıyor diye, yani dayanmıyor demeyelim. Ayakkabı soğuğa karşı yalıtım özelliği çok fazla değil. Bu sebeple 2500-3000 civarı yüksekliklerde sizi korur ama onun daha fazlasını çok fazla koruyacağını sanmıyorum. Kışın ayağınızı üşütebilir. Tabii bunda en büyük etki suya girdiğinizde ayakkabı bileğinize kadar suya girdiğinizde o suyun soğukluğundan dolayı ayağınızın su geçirdiği hissiyatına kavuşabilirsiniz ama aslında bu tamamıyla suyun soğukluğudur. Gore-Tex'te herhangi bir su geçirme sıkıntısı yaşanmıyor eğer ayakkabı kaliteli ise. Bağlama sistemine gelindiği alt tarafta biye kullanılıp üst tarafta kapalı kancalar kullanılmış. Bugüne kadar ayakkabının açılması ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaratmadı bunlar. Bağcık kısmına gelindiğinde yuvarlak bir bağcık kullanılmış ama içinde bir fitil var ve yumuşaklığı çok güzel. Herhangi bir açılma sıkıntısı yaratmıyor. Ayakkabının mostra kısmına gelindiğinde yine klasik şekillendirilmiş mostrasını kullanıyor Lova. Üst tarafta yuvarlak örmeden bir kumaşı var. Ara katmanda poliüretan bir sünger var. Bu poliüretan sünger şok absorbansını sağlıyor. Arka kısmında da keçe bir katman var. Bu keçe de soğuğa karşı ayakkabıyı yalıtıyor. Dediğim gibi 4 mevsim olduğu için ayakkabıyı güvenle kullanabilirsiniz. Çok rahat, çok hafif. Tasarımı da çok güzel olduğundan dolayı normal günlük kışlık bot kullanıyor gibi dağda da aynı şekilde kullanabilirsiniz. En büyük dezavantajına gelindiğinde o kalınlık farklarından, rigidite farklarından dolayı biyelerde, dikişlerde açılmalar meydana geliyor. Tabii bunu fark edip Lova büyük bir ihtimal bundan dolayı Z6 ve Z8 full derili modele geçti. Yine aynı tasarım ama full derilisi. 4 mevsim bot. Güvenle kullanabilirsiniz. Zaten askeriyede de güvenle kullanmıştı. Tabi bakıldığında çöl botu renginde olduğu için çok fazla kışa, kara dayanıklı değil ama 1,5 yıldır her hafta sonu trekkingde kullanıyorum. Bugüne kadar ayağımda bir ağrı sızı ya da su geçirme ile ilgili bir sıkıntı yaratmadı. Sadece dediğim gibi görselde o kalınlık farklarından dolayı bir yamulmalar meydana geliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Güvenle kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.